Merhaba, Özgürüz'ün canlı yayınına hoş geldiniz. Bir gazeteci tutuklama haberiyle sizlerle birlikteyiz. Gazeteci arkadaşımız Deniz Yücel, Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz az önce tutuklandı Suç Ceza Mahkemesi'nin kararıyla. Deniz Yücel 43 yaşında Türk-Alman gazetecisi, iki ülkenin pasaportunu taşıyor ve aylardır süren bir aslında diplomatik müzakerenin sonucunu bekliyorduk saatlerdir heyecanla ve az önce bu haber geldi ve Deniz Yücel tutuklandı. 150 gazeteci var içeride. Deniz'in yeni bir tanesinin katılmasının ne anlamı var diyeceksiniz ama o kadar basit değil. Çünkü Deniz Yücel Alman pasaportu taşıyan bir gazeteci ve daha dün Alman Dışişleri Bakanı bugünkü kararın Deniz'in serbest bırakılması yönünde olacağını beklediklerini söylemişti. Dolayısıyla bir diplomatik krizin ufukta görüldüğünü şimdiden söyleyebiliriz. Kısaca özetleyelim ne olmuştu. Deniz Yücel Eylül ayında aslında ortaya çıkan Red Hack tarafından ortaya serilen bazı e-mailleri ifşa eden bir habere imza atmıştı ve ondan beri hakkında bir soruşturma olduğu söyleniyordu. Sabah gazetesi ilk defa kendisi hakkında bir arama kararı olduğunu duyurdu ve o arama kararı henüz doğrulanmamıştı ama Deniz bir süre ortadan kayboldu. Türkiye'de mi Almanya'da mı derken bir süre sonra gidip teslim oldu. Kendisi teslim oldu ve 14 gündür gözaltındaydı. 7 günlük gözaltı süresi bir kez uzatıldı ve aslında işte bugün karar için bekleniyordu. Savcılıkta öğleden beri süren sorgusu tamamlandı. Savcılık tutuklama istemiyle mahkemeye devretti. O zaman anladık aslında bizler mahkemeler konusunda artık deneyim kazanmış gazeteciler olarak Suç Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bir gazetecinin oradan tutuklanmadan çıkmasının mümkün olmadığını az çok biliyoruz. Dolayısıyla maalesef o haberi aldığımızda bunun tutuklama anlamına geldiğini de tahmin edebiliyorduk. Biraz geri gidelim şimdi. Deniz'in asıl suçu neydi? Ona bakalım. Deniz'in asıl büyük suçu soru sormaktı. Çünkü Türkiye'de soru sormak bir gazetecinin, bir başbakana, üstelik böyle onu kontrpiyede bırakacak bir soru sorması büyük suç teşkil ediyor biliyorsunuz. Deniz bu suçu nasıl işledi? Yabancı bir gazeteciydi. Onun için başına bir şey gelmez zannediyordu. Bu suçu önce Şanlıurfa'da işledi. Şanlıurfa'da valiye bölge halkının çevrede gezilen IŞİD militanlarından duyduğu rahatsızlığı hatırlattı ve ne düşündüğünü sordu. Valinin aslında bizim için alışıldık cevabı şu oldu. Çevredeki polislere Deniz'i gösterdi ve alın bunları dedi. 3 gazeteciyle birlikte Deniz gözaltına alındı ve orada işte Alman pasaportu sahibi olması onu ilk kez kurtardı. İkincisinde Deniz bir adım öteye gitti ve bu kez Başbakan Davutoğlu'na sordu. Davutoğlu'nun yanında Merkel vardı ve ortak basın toplantısında Deniz Yücel Başbakan'a Türkiye'de devletin teröre karşı mücadele adı altında yaptığı uygulamalardan büyük yıkımlar olduğunu hatırlattı ve bu konuda görüşünü sordu. Ve orada Başbakan hatırlayacaksınız Deniz'i tuhaf bir cevapla karşıladı. Dedi ki bu salonda üçüncü bir başbakan gibi konuşuyorsun dedi önce Deniz'e. Ardından da Deniz Yücel'in bu soruyu soruyor olması bile Türkiye'de basın özgürlüğünün ne kadar yaygın olduğunu gösterir dedi. Yani sanki bir gazetecinin soru sorması özgürlüğe delaletmiş gibi, nimetmiş gibi bahsetti. İşte bugün artık o soruyu soran gazeteci gözaltında. Üçüncüsünde aslında Deniz'le biz Ekim ayında arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Frankfurt Kitap Fuarı'nda beraberdik. Bu başbakana sorudan sonra yandaş medyada hain ilan edilmişti. PKK militanı diye ilan edilmişti. Provokatif gazeteci diye ilan edilmişti Deniz ve bunun baskısı altındaydı. Frankfurt'ta konuştuğumuzda Türkiye'den bir süre yazıları artık yazmıyordu. Ben nedenini sordum. Dedi ki gazetem bir süre yazma, fazla ortalıkta görünme dedi. Welt gazetesi gerçekten Deniz için endişeliydi. Deniz de bu endişeleri paylaşıyordu. O yüzden fazla yazıp çizmedi bir süre. Ve oradaki konuşmasında şurada görüyorsunuz mikrofonda diyor ki ben gene şanslıyım çünkü Alman pasaportum var o yüzden gözaltına alınmadım. Sadece yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. İşte o pasaportun da artık işe yaramadığını bugün gördük. O pasaport da Deniz Yücel'i korumaya yetmedi. Çünkü son işlediği suç çok daha büyük bir suçtu. Çünkü Başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın, damadının maillerini haber yaptı Alman basınında. Ne vardı o maillerde onu hatırlayalım. Çok önemli bir iddia vardı. Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Erdoğan'ın bazı IŞİD'le ilişkisi olan bir petrol şirketiyle ilişkisini gösteren ipuçları vardı. Başka ne vardı?
çok özel Türkiye'de büyük bir medya grubuyla nasıl içli dışlı medyayı kontrol ettiğine dair ve nasıl bir troll ordusuna kumanda ettiğine dair çok önemli veriler vardı. Başka ne vardı? Bir harita çıktı o maillerin arasından. O haritada Türkiye-Suriye sınırından insan ve silah sevkiyatının hangi boşluklardan yapıldığına dair o boşlukları gösteren bir harita vardı. Ve bütün bunlar aslında nasıl büyük bir suçla karşı karşıya olduğumuzu gösteren şeylerdi. Ama Deniz'in haberini ben okudum dün tekrar. Deniz o haberinde bu haritanın orada olmasının tek başına Berat Erdoğan'ı suçlamaya yetmeyeceğini de belirten bir objektif gazetecilik kıstasıyla aslında kaleme almış. Son derece dikkatli yazılmış bir haber ama bu yine de onu kurtarmaya yetmedi. Deniz 14 gündür gözaltındaydı ve bugünden itibaren tutuklandı. Büyük ihtimalle şu anda Silivri yolunda olacaktır. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra hiç kuşkunuz olmasın ki çok büyük bir diplomatik kriz yaşanacak Türkiye ile Almanya arasında. Çünkü şunu biliyoruz, Merkel Türkiye'ye gittiğinde, Erdoğan'la görüştüğünde Deniz Yücel meselesini gündeme getirdi. Konuşuldu bu konu. Hatta dedikodulara göre Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Türkiye'nin bazı taleplerinin karşılanacağı gibi bazı pazarlıkların yapıldığı söylendi. Erdoğan Almanya'ya gelmeye hazırlanıyor biliyorsunuz. Bunun için Türkiye'nin bir başvuru yaptığı ve Almanya'nın bu konuları değerlendirdiği bir cevap vermeye hazırlandığı biliniyordu. Şimdi bu koşullarda bir Alman gazetecinin tutuklandığı bir ülkeye Erdoğan'ın davet edilmesi ve burada propaganda kampanya imkanı verilmesi son derece güç görünüyor. Bu önümüzdeki günlerde çok daha büyük sıkıntılara yol açacaktır Türkiye ile Almanya ilişkileri arasında. Tabii hükümet belki bir öfkeyle sen nasıl bize soru sorarsın diye tutukladı ama bugünden itibaren ne göreceğiz? Yarından itibaren bütün Alman basını aslında Türkiye'de basın özgürlüğünün ne anlama geldiğini bir kez daha bütün dünyaya duyuracak. Daha da önemlisi Deniz ne yazmıştı da terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlandı. Zannediyorum 2 suçlama var hakkında. Bir tanesi şimdi gelen haber örgüt propagandası bir suçlama. Diğeri halkı kin ve düşmanlığa sevk. Herkes Deniz'in haberini merak edecektir. Nasıl bir propaganda yaptı diye ve o haberde Cumhurbaşkanı'nın damadının maillerini bulacaktır ve o mailler şimdi her zamankinden daha fazla bütün dünya basınına mal olacaktır. Tebrik etmek lazım Türk hükümetini bu karardan ötürü. Çünkü yargısını diyemiyorum artık. Suç ceza mahkemelerinin aslında nasıl emir komuta zinciri içinde karar verdiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi bundan sonra diplomatik süreç işleyecek. Türkiye ile Almanya arasında yeni bir siyasi savaşın konusunun Deniz Yücel olduğunu şimdiden söylemek mümkün. Hepimize kolay gelsin. İyi akşamlar.